Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Soğuk havalar yaklaşırken böyle evimizde örebileceğimiz misina ile dikişsiz Selanik modeli çok güzel bir bere modelinin nasıl örüldüğünü anlatacağım sizlere. Misinalı şiş ile ördüğümüz için beremizin hiçbir yerinde dikişi yok. Dışında da içinde de gördüğünüz gibi burası iç tarafı yani tersi ama burada da hiçbir dikişimiz yok. Bütün halde örüyoruz. Selanik örgüsü biliyorsunuz bir sırada giderken düzleri, bir sırada dönerken de tersleri ikili aldığımız bir modelimiz. Fakat misinalı şişte tersine gitmediğimiz için bunu da nasıl yapacağız onu göstereceğim sizlere. Beremiz üstten de bu şekilde duruyor. Ben bunu bir yetişkin modeli olarak ördüm. Siz çocuk için de istediğiniz ilmeklerde örebilirsiniz. İp olarak Kartopu'nun Baby One 100 gramı 250 metreye denk gelen şu ipini kullandım. Bu da aynı ipten örmeydi. Fakat renk olarak daha iyi ayırabilmemiz için açık renk tercih edeceğim bu sefer. Şiş olarak ise 40 santimlik şöyle 4,5 milimlik bir şiş kullandım. Bu bereyi ben 102 ilmekle başlamıştım. Yine aynı ölçülerde olmasını istediğim için 102 ilmekle başlayacağım. Hemen ilmek atarak başlıyorum. İlmek için ipimden uzunca bir pay bırakıyorum öncelikle. Ben elimde değil boynumda örüyorum. Klasik babaannemden nasıl öğrendiysem o şekilde. O yüzden sizlere biraz böyle ön tarafta göstermem gerekecek. İlk ilmek için ipimi şöyle dolayıp bakın şuradan geçiriyorum. Bu da ses yapıyor şu an. Şöyle ilk ilmeğimi geçirdim. Hemen arkasından şu iki ipi bakın şu şekilde tutup şu alttan parmaklarımla birleştiriyorum. Ve ilk ipin içinden diğerini geçiriyorum. Bakın baş parmağımda ters tutup şu şekilde geçiriyorum. Bu şekilde kaç ilmek yapacaksanız dediğim gibi ben 102 ilmek yapacağım. 102 ilmek atıyorum. Bir tane de birleştirmek için fazladan atacağım. Yani toplam olarak ben 103 tane ilmek atmış olacağım. Evet, sıramın sonuna geldim. Tam 103 tane ilmek attım. Şimdi iki tarafı birleştireceğim. Ama öncesinde şuraya 2 tane düğüm atıyorum ki açılmasın. Bu işlem biraz zor. İlmeği ilmeğin içinden geçirmek. Şöyle bakın. İkisini de aynı tarafa alıp birbirinin üzerinden atlattırmayı da deneyebilirsiniz. Veya tığla da geçirebilirsiniz. Ben genelde bu yöntemi tercih ediyorum. Şimdi ilk sırama başlıyorum. Bu arada yönüne de dikkat edin. Düz olan tarafı önde olsun. Bakın tersi arkada kalacak. Öncelikle lastik örerek başlayacağım için bir düz bir ters örüyorum. Hemen düz ilmeğimle başlıyorum. Şöyle ters. Birini düz. Birini ters alıyorum. İlk sıra biraz zor gidiyor. Ama daha sonraki sıralarda gayet rahat bir örgü bu. Şöyle yine bir tane düz. Siz elinizde örüyorsanız, benim gibi boynunuza takmıyorsanız eğer, istediğiniz gibi ilmeklerinizi alabilirsiniz. Sıkı örmeyin. Sıkı örmemek çok önemli. Çok gevşek de olmasın tabii ki. Ama doğru ipi ve doğru şişi kullanıyorsanız zaten örgünüz gayet güzel çıkacaktır. Şöyle bir düz bir ters olarak sıramın sonuna kadar geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Son 4 ilmeğim. Yine bir tane düz. Bir tane ters. Son düz ilmeğim. Bakın bu az önce üst üste atlattığım ilmek. Onu da ters olarak alıp sıramı bitiriyorum. Sıra sonlarımın
belli olması için şöyle bir ayraç takıyorum. Hemen sırama aynı şekilde devam edeceğim. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi de ters örerek sıramı yaklaşık 12 sıra kadar devam ettireceğim. Ben diğer modelimde de 12 sıra yapmıştım ve şu kalınlıkta bir lastik elde ettim. Siz dediğim gibi istediğiniz kadar bu lastik boyunu uzatabilirsiniz. 12 sıra lastiğimin sonuna geldim bakın. Son 4 ilmeğim kaldı. Yine onları da bir düz bir ters lastik olarak bitiriyorum. Benim istediğim uzunluğa gelmesi için 12 sıra yeterli oldu. Şöyle bir de ölçelim isterseniz. Bakın 4 santime falan denk geliyor şöyle baktığımızda. Diğer beremizde de bakacak olursak şu uzunluk benim için yeterliydi. Yine aynı şekilde ördüm. Şimdi arttırmaları yapacağız. Çünkü üst tarafının biraz daha bombeli olmasını istiyoruz. 6 sırada da arttırabilirsiniz. 5 sırada da arttırabilirsiniz. Ben 5 sırada arttırdım. Sizin tamamen kendinize kalmış. Ben dediğim gibi 5 sırada arttıracağım. Yani 5 ilmekte 1 ilmek arttıracağım. Bu yüzden şöyle ayracım yine burada bakın. 5 taneyi öncelikle düz örüyorum. Bu sırada sadece düz öreceğiz. 2 3 Şöyle örgüyü de bir görün bir yandan. 4 ve 5. 6. ilmeğimin içinden ilmek çıkaracağım. Şimdi bakın şundan da çıkarabilirsiniz. Şu aradakinden şöyle üzerine geçirip buradan da örebilirsiniz. Ama ben boşluk olmasını istemediğim için bir alttaki ilmekten yani şuradan çıkaracağım. Bunun da ben en kolay yolunu şöyle yapıyorum. Alıp buraya geçiriyorum. Daha sonra yine onu da ters örerek alıyorum. Şöyle bakın ilmeğim çıktı. Şöyle birinciyi ördüm arkasından. 2 3 4 ve 5. Geçen sefer ters ilmeğe denk gelmişti. Şimdi bakın burada düz ilmekte. Düz ilmeğimi çıkartırken de yine şu kısmını alıp üzerine geçiriyorum. Hemen ters örüyorum. Bakın. Yanındaki ilmek yine 1 2 3 4 ve 5. Lütfen sıkı örmeyin. Bakın şu gevşeklik önemli. Çünkü şu kısımda germe yapmaması lazım. Aslında beremizin hiçbir yerinde germe yapmaması lazım. Bu böyle esnek bir yapıda olması gerekiyor. Bakın 5.'yi ördüm. Yine bir ters ilmeğe denk geldim. Aynı şekilde şuraya geçiriyorum. Hatta bakın şu şekilde geçirmiyorum ki örmesi kolay olsun. Tersinden geçirip hemen düz örgü şeklinde alıyorum. Yine birinciyi ördüm. 2 3 4 ve 5. Yine düz ilmeğime denk geldim. Şöyle alıyorum. Bu zaten direkt düz şekilde geldiği için direkt örüyorum. Hemen arkasındaki de yine birinci ilmeğim. Ben bu şekilde, kusura bakmayın biraz görüntü olarak kaydırmışım. Umarım sıkıntılı bir yerde de almamışımdır. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda görüşelim. Sıramın sonuna yaklaştım. Şu ana kadarki arttırmalarımla benim 121 tane ilmeğim oldu. Bakın şurada arttırmıştım. Şu 1, 2, 3, 4. Sonuncu ilmeği bırakmak istemiyorum. Sıra sonunda sıkıntı olmasın diye bir ilmek öncesinden arttıracağım burada. Çift sayıya denk gelmesi çok önemli. Lütfen çift sayı olmasına dikkat edin. Çünkü modelimizi kurmak için bizim çift sayılara ihtiyacımız var. Hemen şöyle sıramın sonuna geliyorum.
Ayracımı da diğer tarafa atıyorum. Şimdi bu sırayı yaparken artık örneğimizi yavaş yavaş kurmaya başlayacağız. Ama örneğimizi kurmak için bizim yine bir ters bir düz sıraya ihtiyacımız var. Yani şurada yaptığımızın aynısını şuraya bir kez daha yapacağız. Şu ayraç ilk sırada size sıkıntı çıkarabilir. Ona biraz alışmanız zaman alacaktır. Şöyle şu tarafa atarsanız önde durursa daha rahat edersiniz. Şimdi bakın düz, ters, düz ve ters olarak bütün bir sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi artık bu sıradan itibaren örneğimi yapmaya başlayacağım. Şöyle bakın, bir tane düz ilmekle başlamıştık. Bu sıramızda düz ilmeklerin içinden, yani 2 ilmeği birden alıp bu ters ilmekleri boş geçeceğiz. Ne demek istiyorum? Şimdi bakın. Normalde ipimi biraz kısaltayım ki yakınınıza getirebileyim. Bakın şu şekilde örüyorduk ya normal ilmeklerimizi. Bunda ilk sıramızda bakın şuradan değil de şu bir önceki ilmek var ya, onunla beraber 2 ilmeği aynı anda alacağız. Yani bakın tam şu ortadan şişimi geçiriyorum. İpimi doluyorum. Yine düz örgü olarak bunu geçiriyorum. Şöyle bakın 2 ilmek bir arada. Bir sonraki tersti. Şöyle tersimi normal aldım. Yine bakın düz ilmekteyim. İlmeğimin ortasından geçirip son 2 sıranın ilmeğini aynı anda arkaya atıyorum. Şöyle düz olanı, ters olanı özür diliyorum. Tekrardan tek alıp düz ilmeğimi şöyle ortasından, içinden geçiriyorum. Yine ters olanı tek seferde alıp düz ilmeğimin içinden. Sıra sonuna kadar bunu bu şekilde tamamlayacağım. Lütfen sırasını unutmayın ama. Yani düz ilmekleri içinden, ters ilmekleri tek. Şöyle bakın yavaş yavaş zaten değişik bir hal almaya başladı burası. Şunlar arttırma yerlerim. Buralar sizi yanıltmasın. Bakın sonra örgüm bitince bunlar fark edilmiyor bile. Mesela şurada da var aynısı ama ayırt edilmiyor. Birkaç tane daha göstereyim isterseniz. İlmeğim, bir önceki ilmeğin ortası geçirdim. İlmeğimi çıkardım. Son 2 sıranın ilmeğini aynı anda arkaya attım. Ters olanı tek ördüm. Yine düz olanı içinden sıkmıyorum. Gevşek bir örgü olması lazım. Ters ilmeğimi tek ördüm. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. İlk sıramızı tamamladık. Örneğimizi kurduğumuz ilk sıramızı. Şimdi biz eğer ki normal şişle, misinalı değil de normal şişle örüyor olsaydık burada her zaman yaptığımız gibi şişimizi terse çevirip örmeye devam edecektik. Şimdi Selanik örgüyü önceden bilenler için anlatayım öncelikle. Ne yapacaktık biz bu sırada? Bu sırada yani bir arka tarafta ters ördüklerimiz burada düze denk geldiği için yine düz örgülerimizin içinden ipimizi yine buradan içten, ters olanın dışından, yani tek örgü. Düz olan örgümüzün içinden geçirerek 2 sırayı bir sırada, ters olanımızı yine aynı şekilde tekli olarak örecektik. Yani örgümüzün önü de tersi de aynı işleyişle devam edecekti. Ama biz misinalıyla sadece tek yöne ördüğümüz için burada değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu sırayı da muhakkak aklımızda tutmamız gerekiyor. Nasıl tutacağımızı da göstereceğim. Şimdi arkadaki sırada düz olanı içinden geçireceğimiz için burada da tersine denk geldiği için, yani biz geçen sefer bu ilmeği içinden geçirdik, bu sefer bunu geçirmemiz lazım. Ne yapıyorum? İkinci sırada düz örgülerimi bu sefer tek alıp bakın tek bir şekilde geçiriyorum.
düz olan örgümün üstten değil içinden. Yani nereden? Şu kısımdan alıyorum. Tekrar düz ilmeğimi geçirdim. Ters olanı şuradan içinden alıyorum. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Bakın, ters olan yani düz olan örgümde geçen sırada eğer ki içten geçirme yaptıysam bakın 2 ilmek üst üste duruyor. Ama şuna baktığımda şurada tek ilmek var. Bir sonraki sırada da bakın düz olan ilmeğim tek dururken ters olan ilmeğim de çift sıra olacak. Hemen düz olan ilmeğimi tekte alıp ters olan ilmeğimin içinden ikisini bir seferde alıyorum. Düz olan ilmeğimi tek seferde alıp ters olan ilmeğimin içinden ikisini beraber alıyorum. Birkaç taneyi daha yapalım beraber. Şöyle düz olanı aldım. Ters olanın içinden ben de kaçırdım. 2 ilmeğimi beraber alıyorum. Sıkmıyorum. Gevşek örüyorum. Bu çok önemli. Şöyle içinden aldım. Düz ilmeğimi tekte örüp ters ilmeğimin göbeğinden geçirerek alıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yine devam ediyorum. Yine sıramın başına geldim. 3. sırama başlayacağım. Yani şu anda motif henüz bir şeye benzemiyor gibi durabilir. Hani olmuyor gibi düşünebilirsiniz ama sıralar ilerledikçe zaten yerine oturacaktır. Acele etmeyin. Bir sırada düzlerin içinden geçirdim. Bir sırada terslerin içinden geçirdim. Şimdi tekrar düzlerin içinden geçireceğim. Zaten bakın örneğimize de baktığımızda şurada ikişer ilmek tüm ters olan sıralarda ikişer ilmek olduğunu, düzlerde ise tek ilmek olduğunu görüyorsunuz. Unuttuysanız da bu şekilde hatırlayabilirsiniz. İpimi arkaya atıyorum. Düz ilmeğimin içinden bir alt ilmeğin yani içinden geçirip ipimi alıyorum. Yine 2 ilmeğimi birden geriye attım. Ters olan ilmeğimi tekte örüyorum. Düz olan ilmeğimin alt ilmeğin göbeğinden geçiriyorum. Yine tersi tekte aldım. Şöyle düz ilmeğimin göbeğinden 2 ilmeği aynı anda geçiriyorum. Bu sıramı da böyle tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Artık tek tek göstermeyeceğim. Bir sonraki sırada ters ilmeklerimi çifte alacağım. Bir sonrakinde tekrar düz ilmeklerimi alacağım. Sırayla ilerleyerek bu şekilde şöyle bakın bir ölçelim. İlmek olarak yanlış hatırlamıyorsam 32 sıraya falan denk geliyordu. Ölçü olarak baktığımızda da ne kadar örmüşüz? Şöyle bakın. 17 santim kadar örgü örmüşüm burasında. Siz istediğiniz gibi üstte kalan bombenin uzun olmasını isterseniz, geriye sarkmasını isterseniz istediğiniz kadar örebilirsiniz. Ama yaklaşık 20 santime denk gelecek kadar veya işte benim gibi 17 santime denk gelecek kadar olursa yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bütün sıraları örelim. En son şu daraltmaya başladığımız kısımda tekrar görüşelim. Evet, şu anda tam olarak 32 sıramı ördüm. Şimdi şu tepedeki daraltma kısımlarına geçeceğim. Nasıl eksilteceğimizi anlatacağım. Selanik örgümüzü burada bitirip buradan sonrasını lastik örgüyle devam edeceğiz. Bu arada lütfen kusura bakmayın, sesim biraz çatallı geliyor olabilir. Ufak bir rahatsızlık geçiriyorum. Sıramı en son tersleri içinden aldığım sırayla bitirdim.
Yani bir düzleri içinden alıp bir tersleri içinden alıyorduk hatırlıyorsanız. Dediğim gibi en son tersleri içinden aldığım sırayla bitirdim. Şu anda sıramın tam olarak ortasındayım. Ayracımı tekrar takıyorum. Şimdi buradan sonrasında Selanik örgümüzü artık bırakıyoruz. Yani bir düz bir ters olarak devam ediyoruz. Ben ilk olarak düz olan ilmeğimle başladığım için yine düz olarak başlayacağım. İpimi geriye attım. 3 tane örüp bir tane eksilteceğiz. Şimdi öncelikle düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Tersle eksiltmem lazım. Fakat ben tersle eksiltmeyi beğenmiyorum. Hoşuma gitmiyor. O yüzden düzle eksilteceğim için ilk olarak 2 ilmek örüp bir tane eksilteceğim ki benim eksiltmem bu ilmeğime yani düzde olan ilmeğime denk gelsin. Ben eksiltmelerimi sol tarafa doğru yapıyorum. Siz isterseniz normal şu şekilde yani ikisini tekte alıp bu tarafa doğru da yapabilirsiniz. Daha böyle gözüme güzel göründüğü için şöyle bakın arkadan geçirip şu ipi şöyle alıp bu tarafa doğru bakın ilmeğin devrilmesini sağlıyorum. Böyle alsaydım ne olurdu onu da göstereyim. Bakın ilmekler bu tarafa doğru devriliyor ve daha bir görüntü oluyor. Yani ters olan ilmek dışta kalıyor. O yüzden ben bu şekilde daha güzel bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorum. Tamamen size kalmış. Şimdi eksilttim. Bakın düz ilmekle eksilttiğim için ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz ilmeğimle eksiltiyorum. Şurada de yapabilirdiniz. Ben hadi yine düzle başladığım için şaşırmayayım diye düzle başladım ama direkt olarak ters düz ters eksilt. Ters düz ters eksilt olarak gidebilirdiniz. Ben atıyorum düz ters yaptım eksilttim. Burada yine 3 tane örüp eksilttim sonrasında. Şimdi bakın düzle eksilttiğim için ters ilmeğim, düz ilmeğim, tekrar ters ilmeğim ve eksiltiyorum. Şöyle arkadan alıp eksilttim. Bir tane daha yapalım. Ters örgüm, düz örgüm, tekrar ters örgüm ve düz olarak eksiltiyorum. Sıranın sonuna kadar ters düz ters eksilt ters düz ters eksilt olarak ilerliyorum. Sıramın sonuna yaklaştığımda bakın eksiltmemi yaptım. Son 3 ilmeği de ters düz ve ters olarak örüyorum. Bu sıramı bitiriyorum. Ayracımı diğer tarafa geçiriyorum. Şimdiki sıramızı sadece bir düz bir ters öreceğiz. Bakın. İlk olarak düz ilmeğim vardı. Düz. Ters. Düz. Ters olarak yani sadece lastik örerek bu sırayı tamamlıyorum. Sıramı bir düz bir ters olarak şimdi tamamladım. İkinci eksiltme sırama geçiyorum. Şöyle bakın. Düz, ters, düz, ters olarak ilerliyordu. Şimdi ben yine burada düz, ters, eksilt, ters, düz, eksilt olarak devam edeceğim. Bundaki en önemli detay ne görüyorsak artık ona göre ilerleyeceğiz. Çünkü lastik görüntüsünün bozulmaması lazım. Bakın. Şu şekilde
bütün çizgiler halinde ilerlememiz lazım. Bunu bozmamamız gerekiyor. Bu yüzden eksiltmelerimizi kontrollü bir şekilde ilerleteceğiz. Yani düz ördüm, ters ördüm. 2'de 1 eksilteceğiz bu sefer. Şöyle tekrar düz ördüm. Tekrar düz ilmek denk geldi. Düz ördüm. Ters ördüm. Sıradaki düz ilmek olduğu için şöyle ters olarak eksilttim. Sıradaki yine düz ilmek. Düz ördüm. Ters ördüm. Bu arada gitgide misinalı şiş size küçük gelmeye başlayacak. Daha doğrusu misinalı şiş büyük gelmeye başlayacak. Bu yüzden 2 ayrı misinalı şişle devam edeceğiz. Onu da göstereceğim size. Düz örmüştük, ters örmüştük, eksiltmedeyiz. İlmeğimiz düz olduğu için öndeki, ki ben bilerek buna denk getirdim zaten. Düz ilmekten eksiltmeyi dediğim gibi daha münasip buluyorum. Bakın beraber ördüm. İlmeğim düz. Düz ilmeği aldım. Ters ilmeği aldım. Ve eksilttim. Şimdi burada size acaba yanlış mı algıladığımı itebilecek olan detay. Bakın. Düz, ters, düz düz, ters, düz düz, ters. Yani 2 düz bir ters gibi düşünün bu sırayı. Eğer ki benimle aynı ilmeklerle ilerliyorsanız 2 düz bir terse denk gelecektir ördükleriniz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Eksiltmelerimizi tamamladım. Şimdi bir sonraki sırada artık yine lastiğin bozulmaması için ne görüyorsam onu örmeye devam edeceğim. Bakın düz, ters, 2 tane düz, bir tane ters, 2 tane düz, bir tane ters olarak ilerliyor. Düz ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi aldım. Yine düz. Ters. Düz. Bir tane daha düz. Benim ilmeklerim 2 düz bir ters olarak ilerliyor. Siz örerken belki farklı eksiltme yapmış olabilirsiniz veya farklı sıralarda eksiltmeyi yapıp sıra şaşmış olabilir. Yine de bakarak, kontrol ederek örmeye devam edin. Dediğim gibi bakın. Düz düz ters, düz düz ters, düz düz ters olarak benimkiler ilerliyor. Sıramı tamamladım. Bir diğer eksiltme sırama başlıyorum. Artık bir düz bir ters, yani lastik olanları bıraktık. Tamamen düz örgüye geçiyoruz. Burada da şuna dikkat edeceğim. Şimdi bir tane düz örüp bir tane düzle eksilteceğiz. Bir tane düz örüp bir tane düzle eksilteceğiz. Ben eksilttiklerimin şunlara denk gelmesini istiyorum. Yani şununla şu düz ilmeği kapatıp şöyle bakın, şunun üzerine getirip bu düz ilmeği de devam ettirmek istiyorum. Yani bu yüzden şu ters olan ilmeğimi düz olan ilmeğimin altında bırakmak istediğim için ilk olarak onu eksilteceğim. Yani sırama ben eksilterek başlıyorum. Şöyle hem ayracı korumaya hem de ipimi gergin tutmaya çalışıyorum. Bu önemli bir detay. Yoksa burada açma yapar. İlk ilmeğimi aldım ve sıkı tutuyorum orayı. Bir sonrakini sadece düz alıyorum. Bakın yine bir düz bir ters olanı eksiltiyorum.
Diğerini sadece düz alıyorum. Bir düz bir tersi eksiltiyorum. Kaçırdım ipimi. Düzü tek örüyorum. Şimdi bu sırayı da yine misinalı şişimle bitirmeye çalışacağım. Daha sonrasında 2 şişle örmeye devam edeceğim. Yeni sıramda eksiltme yapmıyorum. Sadece düz öreceğim. Çünkü bir düz bir tersleri bırakmıştık hatırlıyorsanız. Dediğim gibi artık germeye de başladı bakın. Bu sıramı da örüp bir sonraki sıram yine daraltma sırası olduğu için 2 şişle devam edeceğim. Hemen düz örgülerime başlıyorum. Bakın sadece düz örüyorum. Yeni eksiltme sıramda 2 şişle devam edeceğim. Benim elimde 60 santimlik bir 4,5 santim vardı. Ben bunu kullanacağım. Eğer ki elinizde 100 santimlik olanı varsa tek şiş ile şöyle manevralı örgüyle yine onu halledebilirsiniz. Şimdi şöyle bu çarpıp ses yapmasın diye tutmaya çalışacağım elimden geldiğince. Umarım başarılı olabilirim. Şu aradaki ipin ne çok gergin olması ne de bol kalması gerekiyor. Buna kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Şöyle bakın. Sanki şişi hiç ayırmamış gibi bir tane düzümü aldım. Bir sonrakine daraltma yapacağım. Şöyle yine geriden ipimi geçiriyorum ve sıkıyorum. Şimdi daha rahat örebilmem açısından bunu geri atacağım. Tabii bu işte maalesef yoran kısım burası ama tek şişle devam etmemiz mümkün değil. Bu arada baştan ilmeklerinizi bir sayın. Kaç tane var? Tam ortasına denk geldiğinizde diğer şişle devam etmeniz lazım. Şimdi bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 tane ilmeğim kalmış benim. Şimdi bir tane örüp bir tane daraltıyorum. Yani 3 gidiyorum. 3'ten 2'ye düşürüyorum şu anda. 3 ilmekti 2'ye düştü. Yine bu 3 ilmeği 2 ilmeğe düşüreceğim. Şimdi 48 ilmek 24 tanesini bu tarafta 16'ya düşüreceğim. 24 tanesini de bu tarafta 16'ya düşüreceğim demek oluyor bu. Şimdi 3 tane almıştım. 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24. Bakın tam şurası ortasına denk geliyor. Hatta buraya bir tane ayraç takalım. Şuraya bir ayracımı taktım. Ayracıma kadar şimdi bir taneyi düz örüp 2 taneyi eksilterek düz örüyorum. Düz ördüm. Eksilterek düz ördüm. Ayraca kadar bu şekilde devam ediyorum. Ayracıma kadar geldim. Şimdi bakın. Şurayı bir misinanın sonuna kadar ittim. Tekrar döndürüyorum. Şimdi şurada bir gerilme oluyor bakın. Burada bu ipin boyunu ayarlamanız çok önemli. Çok sıkı örürseniz bu ilmeğe boşluk kalmaz. Bunu mümkün olduğunca ayarlayabilmenizi. En son bu arada eksilttiğim ilmeğim vardı. O yüzden düz ilmekle devam ediyorum. Şöyle biraz şu iplerimi de şöyle toplayayım. Şu ucu da sıkıştırayım ki size ses yapmasın. Düz ördüm. Düz olarak eksiltme yapıyorum.
Düz örüyorum. Düz olarak eksiltme yapıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıramın sonuna geldim. Şimdi bakın. İlk yarım buradaydı, ikinci yarım burada. Hemen bunu da şişin bu tarafına alıyorum. Tamamen itmiyorum kesinlikle. Bu tarafı geri şişin uç kısmına alıyorum. Yine diğer şişimi aldım elime. Şunu yine çok sıkmayacağım. Eksiltme yaptığım için bir önceki sırada bunu sadece düz örüyorum. Şu şekilde düz örgü olarak hızlı hızlı tamamlıyorum. Bu son eksiltme sıranız da olabilir. Bir sıra daha eksiltebilirsiniz de. Ben diğerini bu sırada bitirmiştim. Bunu bir sıra daha eksiltmeyi deneyeceğim. Bir sıra daha eksilteceğim yani. Yoksa bu son sıranızda olabilir. Şimdi son eksiltme sırama başlıyorum. İlmekler azaldıkça maalesef örmek zorlaşıyor. Bir tane ördüm. Bir tane eksilttim. Bir tane ördüm. Bir tane eksilttim. Dikkat ettiyseniz örgünün en başından beri eksiltmelerimi sadece tek bir yöne yaptım. Bunu baştan söylemiştim zaten. Hani yönün hep aynı tarafa bakması gerçekten nizami duruş için çok önemli. İkinciye, ay ilmeklerim kaçıyor. Şu şişin ucu bakın buna göre daha kalın olduğu için bu beni biraz zorluyor maalesef. Şöyle çıkarttım. Kameranın açısında da tutmaya çalıştığım için kendi görüş açımı biraz aşıyor. O yüzden de biraz zorlanıyorum. Şurada bir ip bakın üste gelmiş. Onu alta geri atıyorum. En son tek almıştım. Çift arıyorum, alıyorum. Alamadım. Tek bir ilmeğim kaldı. Onu da tek alıp şu an burada 4, 8, 11 tane ilmek oldu. Hemen bunları şişimin misinanın diğer tarafına geçirip bunları da misinanın ön tarafına alıyorum. Bu arada az önce yanlış hatırlıyormuşum. Ben diğerini de bu sırada bitirmişim. Yani şu da aynı sırayla bitirilme. En son tek örmüştüm. O yüzden buna çiftle başlayacağım. Çok ses yapıyor. Şöyle iliştirelim. Şöyle çift. Tek. Çift tek olarak sıranın sonuna kadar gideceğim. Tam 22 tane ilmeğim kaldı şu anda. Ben bu sırada da daraltma yapmaya karar verdim. Dediğim gibi bunda biraz daha dar olmasını deneyeceğim.
Sonuncu sıram. Hemen bir tane ördüm. Şöyle bir tane eksilttim. Şunu bir, ay, tam tersine itiyordum. Ördüm. Eksilttim. Allah'tan ilmek sayısı az. Gerçi zaten az olduğu için böyle zor örüyoruz. Hatta bunları da eksiltiyorum. Sona 2 tane kalmıştı. Şöyle onları da eksilttim. Yani 7 tane ilmek kaldı. Hemen şişimin diğer tarafına bunları itip şunları da öne alıyorum. İki tane şurada arda arda eksiltme yaptığım için bunda bir normalle başlayayım. Şunu yine takalım ki. Sıramı bitirdim. Tam olarak 14 tane ilmeğim kaldı şu anda. İpimden şöyle biraz pay bırakıyorum. Ve ipimi kesiyorum artık. Burada bir yün iğnesi de kullanabilirsiniz. Ben şu an tığ kullanacağım. En son bakın burada bitmişti ya. Hemen kaldığı yerden şu taraftan yani diğer uçtan ipimi ilmeklerin içinden geçiriyorum. İğnemi bulamadım şu an. O yüzden böyle geçiriyorum. 14 ilmeğimin içinden de geçirdim. Ucunu şu şekilde alıp misinamı komple çekiyorum. Şöyle bakın. Ve elimle düzdürüyorum. Kesinlikle bu son sırayı yapmam daha iyi oldu. Bakın ortada hiç boşluk kalmadı. Bunda kalmıştı. Böyle üzerinden ip atlatarak şu şekilde kapatmaya çalışmıştım. Mümkün olduğunca geriyorum. Ve son olarak tığımı şu şekilde çıkarıp artan ipimi içeriye çekiyorum. İpim artık içte. Dıştaki görüntüm şu şekilde. İçte çektiğim yerde şu şekilde başka bir ipin içinden, rastgele bir ilmeğin ipin içinden geçiriyorum. Geçirdiğim yerde üzerine dolayıp şöyle bir tane çekiyorum. Zincir çeker gibi düşünün. Bir tane daha zincir çekiyorum. Sıkıyorum iyice. Ve ipimi alıyorum. Bakın. Şu an zaten burası taş gibi oldu. Ama bir kez daha sıkılaştırmak istiyorum. Nereden alalım? Şuraya mesela. Bakın. Çektim. Sıkmıyorum ama orada. Önemli olan artık ipin sökülmemesi. Bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi de aldım.
Ve ipimi çektim. Bakın beremiz şu an dış taraftan böyle görünüyor. İpimizi de en son kalan kısmını kesiyorum. Ve hemen yan tarafındaki ilmeklerin iç taraflarına yediriyorum. Bir ipimiz de şurada vardı hatırlarsanız. İlk başladığımız ipimiz. Onu da hemen şuradan bir öncelikle geri alıyorum içeri. Şu hemen yanındaki ilmekten bir tane aldım. Zaten buna düğüm atmıştık hatırlıyorsanız. 2 tane ilmek geçirdim. Şöyle sıkıştırdım. Ucunu da hemen yandaki diğer ilmeklerde yok ediyorum. 2-3 sıra yapmanız yeterli. Hemen ucunu kesebilirsiniz sonra. Beremiz bitti. Bakın bir yumaktan sadece bu kadar ipim kaldı. İsterseniz Selanik olan tarafını daha uzun istiyorsanız aynı iple örecekseniz tabii aynı şişle örecekseniz bir 3-4 sıra daha fazladan çıkarabilir burası size. Değerlendirebilirsiniz. Beremizi kullandığımızda emin olun herkes satın zannediyor. Şöyle bakın hiçbir yerinde dikiş yok. Her yeri aynı şekilde. Kusursuz bir bere. Ben bunu hastalığım araya girdiği için 1,5-2 gün arasında falan bitirdim. Ama siz elim hızlı diyorsanız bir günde bile bitirebilirsiniz. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.